Arkamızda da bir Boeing 737. Bunun içinde uçakla alakalı bütün boxlar, kompütürler, her şey bunun içinde. Şimdi uçak teknisyeni yanımda olduğu zaman kendimi çok rahat hissettim. Orası uçağın elektronik olarak beyniydi, burası da mekanik olarak beyni. Kalkışta uçağın eğer kıç kısmı yere dokunursa düşmesiyle inmesi arasındaki farkı bu sağlıyor. bu kapakların hepsi ahmak kapatandır. Lastiklerden biri patladı, dağıldı. Ya bu nasıl tutuyor kocaman iniş takımı? Şimdi rüzgarlı havalarda ya burayı kapatıyoruz komple ya da palleri bağlıyoruz. Yakıt konulan bir yer vardı. Hidrolikler uçağımızın bizim kanı diyoruz biz. Her şey onunla hareket ediyor neredeyse. Trafik diye bir ikaz veriyor bize. TİKAS uyarısını sağlayan anten bu. Evet, bundan bir tane tepesinde var uçağın. Yani yeni bir videodan hepinize merhaba. Yanımda Ahmet Bey var. Selamlar tekrardan. Selamlar. Uçak teknisyeni ve Corendon Hava Yolları'nda görevli. Arkamızda da bir Boeing 737. Şimdi biz uzaktan gördüğümüz için hep böyle çok pürüzsüz ve de çok güzel bir gövdesi var gibi gözüküyor ama yakınına geldiğiniz zaman aslında üstünde bir sürü böyle büyük küçük anten şu bu falan bir sürü şey var. Aynen. Şimdi neler var bir Ahmet Bey bize onları anlatsın. Gelin uçağın yanında turlayalım. Siz de bize anlatın. Tamam. Herkese selamlar tekrardan. Nerede? Bu taraftan mı döneceğiz bu taraftan Ben mı? uçağın her zaman yolcu kapısından başlayıp sağdan tur atarak bütün uçağı gezerim ve geldiğim noktaya geri gelirim. Aynı şekilde başlayacağım. Uçak seferden geldi. İlk baktığım şey kapının etrafı. Çünkü bir önceki meydandan merdiven çarpmış mı, çarpmamış mı, çizmiş mi diye kapı açılmadan kapının etrafına bakıyorum. Burada gördüğünüz çıkıntı dışarıdaki hava sıcaklığını yukarıda kokpitteki pilotlara gösteriyor. Ona bakıyorum bir şey çarpmış mı, kırılmış mı, çatlağı var mı? Yani dışarıdaki hava sıcaklığını ölçen aynen. Termometre. Termometremiz. Bu nedir? Angle of attack sensörümüz uçağın açısını gösteriyor bize, hücum açısını. Havadayken işte kaç derecelik bir açıyla uçuyoruz. Onu gösteriyor. Onun bir üstündeki pitot diyoruz. O uçağın süratini hesaplıyor. Onun üstünde neden şu kırmızı koruyucu İçine şey var? sinek falan kaçmasın. Birgen Air kazasını herkes biliyordur. Evet. Allah rahmet eylesin hepsine. İşte uçak yattığı zamanları kapatıyoruz ki onun içine bir arı gelip yuva yapmasın, böcek girip çıkmasın. Peki bunda yok, bunda içine girebileceği bir şey yok herhalde. Onun içine girebileceği yok. O dönü hareketi sağlıyor bize ve uçağın burun açısını gösteriyor. Bu çok rahat dönebilen bir şey mi? Evet. Eliniz yetişiyorsa dokunabilirsiniz. Aa, gerçekten. Aynen. Uçağın kanadı gibi bir pozisyonu var. Rüzgar çarptığı zaman uçağın burnu hangi açıdaysa o açıyı bize yukarıda gösteriyor. Uçakta acil sistemlerin hepsinden ya 2 tane ya 3 tane vardır. Pitotip o yüzden sol tarafta bir tane, sağ tarafta 2 tane daha var. Buradaki kaptana gösteriyor sürat bilgisini. Buradakinin üstteki first officer'a, ikinci pilota, alttaki de ikisi birden bozulursa deyip alternate. Onun da göstergesi yukarıda. Güvenliğin güvenliği gibi oluyor. 3 tane var. Yedeği var, yedeğinin de yedeği var. Aynen öyle. Burası ne? Burası bizim elektrik panelimiz. Buna external power kapağı diyoruz biz. Buraya hepimiz çalışmadığı zaman elektrik kaynağı lazımsa bize bu ground power'da elektrik bağlantısımızla buraya elektrik veriyoruz. Ve uçak sefere gideceği zaman da kokpitle komünikasyon sağlaması için burada flight interphone sisteminin jack'ı var. Yerde pushback'i var arkadaş. Kulaklıkla buradan kokpitle konuşuyor. Bayağı da kuvvetli buradaki pinler. Elektrik yükü şeyinden dolayı herhalde. Uçakta biz 3 faz binötür kullanıyoruz. 115 volt 400 Hz. 400 Hz'in sebebi de malzemenin boyutunu küçültmek içindir. Evet. Frekans. Uçuşa gitmeden önce de kulaklığı söküyor arkadaş. Kapağı kapatıyor. Bu kapakların hepsi ahmak kapatandır. Keza unutursa bunu böyle bıraktı. Uçak take-off'tayken rüzgarla bu kapak kapanır. Buraya Antalya'ya kadar böyle gelir. Bir daha açılmaz. Rüzgardan dolayı açılmaz. Aynen. Burada ön iniş takımımız var. Burada anlatmak istediğimiz ekstra bir şey yok. Bu ön iniş takımının kapakları. Bunun önünde bir kapak var. Burada. Evet, burası bizim forward yen dediğimiz bir alan. Bunun içerisinde bu öndeki radomun içinde bizim 3 tane antenimiz var. Biri weather radar anteni. Bir de inerken kullandığımız ILS sisteminde kullandığımız işte glass slot ve localizer anteni radomun içinde. Şunun içinde yani, Evet, şurasının içinde. bunun içinde. Bu bir kapak. Evet, radom diyoruz. Bir kapak gibi aslında. Burası ön yeni forward equipment dediğimiz. Bir tane de bunun arkasında var. Burası da bunun içinde uçakla alakalı bütün boxlar, kompütürler, her şey bunun içinde. Oradan geldim, bu kapıya baktım. Bu kapının da buraya da ikram arabası yanaşıyor. İşte kazara çizebilir, vurabilir. Hasar var mı? Kilit sistem çalışıyor mu? Onları kontrol ettim. Burada böyle bir uyarı var. Bu ne anlama geliyor? Böyle bir kırmızı çizgi. Motor çalışırken bu çizginin bu tarafına geçme diyor sana. Çünkü kulaklık taktığımız için motor çalışırken anlamayabiliriz. O yüzden motorun önündeki spinner dediğimiz bizim olay, beyaz bir çizgi var üzerinde. Evet. Döndüğü zaman fark edilsin diye o çizgiyi yapıyorlar zaten. 2 tane port var burada. Boyasız olan kısımlar. Bunlar da uçağın irtifasını aldığımız statik port diye geçen kısımlar. Aynısından bir tane de sol tarafta var. Öbür tarafa geçince göreceğiz. Üzerine yazıyor First Officer'ın, kaptanın, bu da alternate'in. Yine bu da yedek. Yedeği. Bu ne? Burası ön kargo kapımız. Bu da uçak geldikten sonra Bunu da açıyor Ahmet Bey. Açalım nasıl bakalım. Bagajlarını koyduğu yer.
Buraya bizim yolcu bagajlarımız mı yükleniyor? Evet, buranın içerisine bizim Bu arada yolcu uçak bagajlarımız. tertemiz. Yani daha eskimemiş buralar. Normalde şu duvarlar falan Buna biz bakıyoruz diyelim, bu uçak 7 yaşında. siz de temiz kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Nasıl kapanıyor peki? Ha onu çekiyorsunuz. Bancıyı asılıyorum. Unlock haline getiriyorum. Kapatıyorum, kilitliyorum. Bunlar kapıyı ne? döküyorum. Bir şey değil. Aynen. Tamamdır. Şimdi görmüşken bulmuşken ben de her şeyi detaylı soruyorum. Aynen. Antenleri atladım önden size. Aa evet arkadaşlar bakın bunlar önemli. Ben bilmiyordum. Yine belki bilmiyorumdur. Soralım. Evet antenlerimiz nelerdir? Ahmet Bey. Önünde tıkas antenimiz var. Diğer uçaklarla komünikasyon kurup onların bilgilerini gönderiyor bize. Mesafelerini, irtifalarını, her şeyini görüyoruz. Ve aynı zamanda bize uyarı veriyor çok yaklaşırsak. Trafik diye bir ikaz veriyor bize. TİKES uyarısını sağlayan anten bu. Evet, bundan bir tane tepesinde var uçağın. Yani iki İki tane tane. var. Aynen. O zaman birisi aşağıdakine gönderiyor, birisi yukarıdakine. Aynen öyle. Uçaklar haberleşerek birbirlerine sen alçal ben yükseleyim falan diyorlar. O bu. Çarpışma Burada küçük önde. bir şey var. Evet, bunlar DMI antenlerimiz. İstasyon olan mesafemizi kuş uçuşu gösteriyor. Mesela bir VR istasyonu var. Evet. VR istasyonuna 12 mil uzaktayız bilgisini bize bu veriyor. Ama kuş uçuşu. Kuş uçuşu. Evet. Bunların arkasında radyo altimetrelerimiz var. 4 tane. Ha bakın onu gösterelim. Biri receive, biri transmit, biri receive. Uçağın radyo altimetre yani şu işe yarıyor. Belli bir irtifadan sonra yere olan fiziki mesafesini Evet. yere sinyal göndererek birisi gönderiyor. Birisi alıyor. Aynen. Ve de 2500 böylece 2500 mü? Evet. 2500 fitin altında gerçek mesafeyi gösteriyor. Bir şey soracağım. Bu radyo altimetre hem kaptana hem first officer'a hem de standby'a mı veriyor? Standby yok. 2 tane var. Biri kaptanın, biri first officer. Ha, bu da yedekli değil mi? Evet. Tamam. İşte öndeki 2 tane anten kaptan için, arkadaki 2 tane anten first officer için. Burada böyle bir köpek balığı yüzgeci var. Aynen. O da bizim VHF antenimiz. Kısa mesafe konuşmamızı sağlayan anten de bu. Bu telsiz konuşmalarını sağlıyor. Aynen. Tamamdır. Kısa mesafeleri bu sağlıyor. Bunun bir tane de uçağın üstünde göstereceğim birazdan. O da uzun mesafeler için. Büyük. Burada bir tane daha çıkıntı var. Bu biz yolcularımıza iklenmiş hava verirken motordaki hava çok sıcak olduğu için bu havayı yumuşatmamız lazım, soğutmamız lazım. O soğutmanın ilk işini buradan gelen havayla yapıyoruz. Air condition sistemimiz bu kapakların altında. 2 tane heat exchanger'ımız dediğimiz bizim havayı havayla soğutuyoruz aslında bakarsanız. Araba radyatörü gibi. Buradan giren hava atmosferdeyken biz eksi 40, eksi 50 derecede görüyoruz. Bu hava buradan girip bu heat exchanger'dan geçip dışarıdan atılıyor arka taraftan. Havayı bir miktar soğutmuş oluyoruz. Buradan hava giriyor. Air condition'da kullanıyoruz onu ve bu egzozdan atıyoruz aşağıya. Tamam yani motordan alan hava içeri veriyor. Evet, motordan alıyoruz. Egzoz gazı falan gelmiyor ama. Yok, gelmez. Yani saçma olacak. Çünkü motorun kompresör kısmından alıyoruz havaları. Ha tamam. Biz kompresörle sıkıştırıyoruz, yan modasına yakıyoruz, türbinden atıyoruz havayı, kompresörden çalıyoruz. Aslında iki iş var orada. Motor alıyor dışarıdan, ısıtıyor. Buradan da uçak dışarıdan alıyor. O motorun ısıttığı havayı Evet, soğutuyor. amacı da şu, kompresör sıkıştırdığı için sıkışan havanın basıncı ve sıcaklığı artıyor. Biz onu sıcaklığını düşürüyoruz, basıncını düşürüyoruz ve kabine air condition olarak veriyoruz, klimalı hava. Tamam. Burada motorumuz var arkadaşlar. Bir CFM 56. Evet, 7B. 7B. Bu 7 A, B, C diye gidiyor herhalde. Bu B olarak geliyor, 5C'ler Ya var, ben böyle 3C'ler var. Ahmet Bey, bir saniye. Şimdi uçak teknisyeni yanımda olduğu zaman kendimi çok rahat hissettim. Normalde bu videolarda yani ben yani nasıl söyleyeyim çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler veriyorsunuz. Bazen ama her videoda imkan olmuyor. Tabii ki. Böyle araştırıp ya da telefonla ya işte bir teknisyen var mı sizde? Şurayı şöyle belirtelim falan. Şu anda benim inanılmaz rahatlatıyorsunuz. Her şeyi sorabilirsiniz bize. Sorun yok. CFM 56 7B. Evet. Bu motorumuz kaç milibre? 26.500. Bir de orada var. Düşünün yani hani öyle tekrar rakibim Boeing falan demeden önce düşünün. Burası motorumuzun havalı girişi. Şurada bir parça var. Şimdi ben Evet. burayı daha önce gösterdim ama size ben şunu sorayım. Bu Burada nedir? motorun içine giren havanın sıcaklığını ve bir arkasında da basıncını ölçtüğümüz 2 tane sensör var. Mükemmel yanmayı elde etmek istiyoruz uçakta. Mükemmel yanmak için de motorun içine giren havanın ısısı ve basıncı lazım bize. Ona göre yakıt göndereceğiz. Mükemmel yanmayacağız ve maksimum performans. Peki bir şey soracağım. Bu palleri ben böyle sormadan önce yapayım ki izin vermezse yapamayım. Elimle çeviriyorum. Evet. Genelde de çeviriyorum. Seviyorum bunu. Bu motora mesela zarar veren bir şey. Bazen de rüzgardan dönüyor. Çok fazla olsa zarar verir. Sebebi şu, yağlama yapamıyoruz şu anda. Eğer motor çalışmak için yağ pompası çalışmıyor. Onun için rüzgarlı havalarda ya burayı kapatıyoruz komple ya da palleri bağlıyoruz. Çünkü bazen mesela uçağa binerken özellikle görüyorum. Çok fazla dönüyor. Evet. O zaman çok iyi bir şey değil. Sevmiyoruz onu. Pilot kontrol bile yapamıyor. Pilot arkadaşlar söylüyor. Hani nasıl bakacağım diye Evet. yani. Aynen. Dönüyor. Durdurması gerekiyor ki Aha. yani paller
havaya alan kısım ama motorun gerçek yanma kısmı şu aradan bakarsanız küçük ızgaralardan giren havayla oluyor. Aerodinamik olarak pallerin dizaynı şu. Eğer buradan bir kuş girerse motora girmesin diye dışarıya atmaya çalışır her şeyi. O yüzden kuş girdim direkt motora girmez. Parçalar dışarıdan atar, arkadan görürüz. İçeri kaçarsa da biz baroskopla bakarız, inspection yaparız. Kaptan der mesela burst strike oldu. Kaptanlara soruyorum işte sizde EGT'de bir değişme oldu mu, vibrasyon oldu mu, değer gördü mü? Her şey normal ise kendi inspection'larımı yapıyorum. Bir aksilik görmesem tekrar sefere veriyorum uçağı. Burada arkadaşlar yine motor bayağı büyük bu arada ama bu aslında motorun cover'ı. Yani motor bu kadar böyle hacimli bir şey değil. Değil. Motorun bu, hatta bakım yaparken siz bunu böyle Aynen. iki yana... Motorun burası fan kaportası diye geçiyor. Evet. Bu kısmı reverse kaportası diye geçiyor. Burası sıcak bir alan. Yanmanın olduğu kısım burası. Burası da soğuk alan. Buradan pilotlar ve biz uçuş öncesi ve uçuştan geldikten sonra yağ ikmalini bu tanka yapıyoruz. Ya motorun yağını Motor buradan yağı koyuyorsunuz burada. yani. Peki bu reverse kapağı indikten sonra şu geriye doğru hareket ediyor. Evet. Hava burayı freni da sağlıyor çekelim. bize. Reverse nedir, işte ne işe yarar, uçak nasıl fren yapar videosunda anlatmıştık. Şu kapak şöyle komple geriye doğru geliyor. Aynen. Ve o zaman motor bütün thrust'ı öne doğru itiyor. Burada slotlarımız var. Uçakta kaldırma kuvveti arttırmak için düşük süratlerdeyken kanalın yüzeyini genişletmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden slotlar öne doğru dökülüyor ve flap arkaya doğru açılıyor. Kanat yüzeyi genişliyor ve kaldırma kuvveti artıyor. Yani uçak düşük hızlarda havada daha rahat tutunabiliyor. Aynen öyle. Şimdi orada winglet'imiz var. Winglet'imiz var, lambalarımız var. Burada öndekiler. yakıt konulan bir yer vardı. Evet. Uçağa yakıt ver, buradan bir yerden dolduruyor. Aynen. Bu kapağın altı bizim fueling station dediğimiz kısım. Ne, şurası değil mi? Evet, fueling station. Tamam. Kapağı açıyoruz. Uçağa yakıtı buradan alıyoruz. Diğer tarafta da var. Yok, tek bir tane. Bir tane mi? Aynen. Tek bir yerden her tarafı dolduruyoruz. 2 kanat bir de center tank dediğimiz uçağın gövdesinin içi. 3 tane yakıt tankı var. Bir tek buradan alıyor. Evet. Enteresan. Ben iki White tarafta body'lerde baktım. 2 tane. O daha hızlı da olsun diye o zaman. Evet, çünkü 90-95 ton yakıt alıyor. Bu arabalar da ortalama dakikada 1 ton basıyor. Yani sırf 1,5 saat yakıt basmakla uğraşmayalım diye Evet. 2 hortum 2 araba bağlanıyorlar. Şurada motorun egzosu var da şurada küçük bir şey var. Bu Evet. O da bizim direğin attığımız bu paylondan, motordan çıkan hidrolik, yakıt, sıvı olan bir sürü malzeme var. Evet. Onlardan herhangi bir kaçak olursa motorun üstüne sızmasın, yangın olmasın diye motorun arka tarafından direğin hattı koymuşlar. Buradan akıyor aşağıya. Evet, iniş takımına geldik. Evet. Şimdi iniş takımı uçağın bana kalırsa en önemli parçası bu. Yani Evet. uçağın yere düşmesiyle inmesi arasındaki farkı bu sağlıyor. Ama burada birçok şey açıkta. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle kameraya da gösterelim. Mesela şurada kablolar, hidrolik şeyi, mesela şurada şöyle Onlar bir frenler. kablomuz var. Bunlar fren. Fren bağlantılarımız, uçağın frenleri 2 tane. Her teker için bir tane fren var. Uçağın lastikleri. Burada uçağın gövdesinden aldığımız sürat bilgisi. Yerde koşarken o sürat de lazım bize. Uçağın kaç natta kalkacağı, duracağı. Kilometre şey mi bu yani? Evet, bunlar gövdenin içinde tekerin içindeki bağlanan transdüsörler kabloları zarar görmesin atmosferde diye kondütlerle bağlanmış önden arkaya, arkadan öne ve uçağın sistemine bağlanıyorlar. Peki ön tarafta da yine kablolar var. Evet. Frenin bitip bitmediğini nasıl anlıyorsunuz? Yani Burada iki tane indikasyonumuz var bizim. Bunlara bakarak uçağın frenlerinin bitmediğini görüyoruz. Ha, bunlar o zaman Bittikçe küçülüyor. buradan böyle içeri doğru girdikçe Evet. azalıyor. Aynen. Nerede bittikçe değiştiriyorsunuz mesela? Sıfıra geldiği zaman. Ha, dibine kadar. Aynen. burada. Sıfıra geldiği zaman. Evet. Flash arkadaş. olduğu zaman değiştiriyoruz. Burası iniş takım yuvamız bizim. Evet, oraya da girelim. Buyurun. İniş Orası takımı uçağın burası. elektronik olarak beyniydi. Burası da mekanik olarak beyni. Ben bir şey sorayım burada. Tabii hazır ki. gelmişken o zaman Ahmet Bey size. Bu uçakta her yerde kablolar var. Evet. Yani bu uçak fly by wire değil. Değil. Bu kablolar her yere gidiyor. Aynen. Olası bir elektrik, motor, hidrolik her şeyin kaybında manuel olarak bu kablolar işe yarar mı? Evet. Tamamen pilotun kas kuvvetiyle indirip kaldırabiliyorsunuz uçağı. Vay be. Aynen. Ana uçuş kumandalarına bağlı bu kablolar. Evet. Rudder hariç. Rudder bir ana uçuş kumandası ama rudder'ın şeyi yok. Kablo kumandası yok ama onun için ayrıca standby bir pompa koymuşlar. Standby pompayla rudder'ı kumanda edebiliyorsunuz. Geri kalan ana uçuş kumandalarımızda bu geçen çelik halatlarla kumanda edebilirsiniz. Elevatör ve aileronları. Burada 2 tane pompamız var. Hidrolik pompası. Hidrolikler uçağımızın bizim kanı diyoruz biz. Her şey onunla hareket ediyor neredeyse. B sistem rezervuarı, A sistem rezervuarı, bunun aktüatörleri, kumandaları, otopilot aktüatörleri. Burada karşıda gördüğünüz 2 tane tüp var. Bunlar motorun yangın tüpleri. Bunlar fren sisteminin elemanları. Bu flap dediğimiz mekanizmanın motoru. Bir elektrik motoru var üzerinde. Bir tane hidrolik motoru var üzerinde. Hidrolik giderse elektrikten açabilelim diye. Flap'ı böyle kumanda etmişler. Flap'ın position sensörleri burada.
İniş takımının kilit mekanizması burada. Kalktıktan sonra iniş İniş takımının... takımının kilit mekanizmasını göremedik. Şurası iniş takımının kilit mekanizması. İniş takımından toplamaktan sonra hidroliği kesmek istiyoruz. Sürekli basınçlı kalmasın diye. Evet. Bu hook'un içine giriyor. Şuradaki gördüğünüz kısım. Neresi? Şurası. Burası bu hook'un Şurası. içine giriyor. Şöyle. Gelip bunun içine giriyor. Şuraya giriyor. Ve bu katlanıyor yukarıya çat diye. Evet. Katlandığı zaman tutuyor. Up yaptı. Buraya geldi. Kilitlendi. Bir müddet sonra off yapıyor. Hidroliği keselim. Akçatör sürekli basınçta kalmasın diye. Havada kullanmadığımız şeylerin basınçta kalmasını istemiyoruz. Biz tutarız onları diyor. Bunu yapmış. Bu bir tane kırılabilir pin. Evet. İnişte kalkışta diyelim. Lastiklerden biri patladı, dağıldı. Ve kalktığınız siz iniş takımı toplamamanız için lastik yüzeyi genişlerse parçanın zaman bu pine çarpıyor. Ve iniş takımını toplamamanızı sağlıyor. Toplayamıyorsunuz. Girmesin içeri. Enteresan bilgiler. Bak Evet. bunları her yerde bulamazsınız arkadaşlar. İçeriye girmesini istemiyoruz. Burada bir remove before flight var. İniş takımı pini. Evet. Bu olmazsa bu katlanır mı? Olmazsa katlanır. O yüzden takıyoruz yerdeyken. Ya bu nasıl tutuyor kocaman iniş takımını? Buna biz anlatacağım şimdi, çok böyle komik gelecek size. Komik gelmez, anlatın. Şimdi burada gördüğümüz akçatör ufaktan bir kırıklığı var, gördünüz mü? Normalde 90 derece değil. Evet. 90'dan birazcık daha böyle. Evet. Bunu buradan kırmak çok zor olduğu için bu pin bunu yetiyor tutmaya. Eğer bu böyle olsaydı çat diye kırardınız. Burası içeri girerdi. Bu böyle katlanırdı, toplanırdı. Evet. Yerdeyken güvenli olsun. Biz bakımda da hep bunları kullanıyoruz. Güvenli olsun diye takıyoruz bunları. Bu varken iş takım toplayamazsınız. Açık farkında duruyor. Evet. Ve işte bunlara flak takıyoruz ki unutmayalım diye. Ama tabii şey değil ya, mühendislik. Mühendis ona göre yapmış. Öndeki antenin aynısından bir tane de burada var. Bu da VHF anteni. Kısa VHF mesafe telsiz görüşmelerini Aynen. sağlıyor. Ben öğrendim artık. şeyden, Satabilirim. her şeyden 2 tane var değil mi uçakta? Bazısından 3 tane var. Emergency lambamız o. Acil durumlardayken buradan kayan yolcular kayıtları iyi görsünler diye. Burada bütün ana kapılarda var. Bir de overwing'de de var 2 tane. Buradan bakarsanız görürsünüz. Acil çıkış kapısının yanında Aynen, var. her kapının kenarında da var. Onlar da. Burası arka kargo. Öndeki gibi. Aynen. Evet. Kargolarımızı koyuyoruz. Burada bir şey vardı. Ha şu var. Bu Evet. Water Service Panel. Şimdi ben bir videoda şey görmüştüm. Uçaktaki tuvalet artıklarının çekilen bir yer var. Temiz su burası değil mi? Evet, burası temiz su. Orada çünkü bir kafamız karışmıştı. Aynen. Yan yana mı ya bunlar diye. Yok değil. Tamam, temiz su buradan Burası basılıyor. temiz suyumuz. Nasıl veriyor? Şuradan açıyor. Aynen, bunu açıyoruz. Aha. Buradan tankın havasını boşaltıyoruz. Ses çıkacak çok fazla. Biz havadayken lavaboların su aksın, su tankı uçağın altında. Evet. Ama lavabolar yukarıda. Su tankını basışlamamız gerekiyor. Ya pompa koyacağız ya da hava kullanacağız. Zaten motordan hava alıyorduk biz. Bu havayı demiş ki Boeing, su tankına da kullanayım, rezervuara da kullanayım, basınçlandırayım, yukarıdan lavabolar aksın. Bu kaçan basınç oydu. O lavaboyu şu anda basıncını aldık yani. Aldık, şu an üst kattaki lavaboları kullanamazsınız. Flash kullanılamaz Hiçbir şu şey anda. kullanamaz. Musluklardan da su akmayacak şu anda. Ama elektrik geldiği anda o sistem tekrar kendisini... Bazı uçaklarda kompresör var, bazılarında yok. Kompresör yoksa eğer APU çalıştırınca hava verip ben kendim basışlayacağım. Bu ne? O da direğin ampası. Bazen Rusya'ya falan gidiyoruz uçuşa. Evet. Uçağın orada bir gece kalması gerekiyor. Eğer hava sıcaklığı 3 derecenin altındaysa eğer su tankını ve galeydeki suları boşaltmam gerekiyor, gece donmasın. Çünkü bazı borular plastik, bazı borular metal. Suda genleşince çatlatır. Ondan Orada korkumuzdan buna dikkat boşaltıyoruz. ediyorlar mı ya? Biz ediyoruz. Nasıl ediyorsunuz Rusya'ya giden uçakta? Onu? Ben gidiyorum uçakla çünkü. Ha, gidiyorsunuz. Evet, biz de uçuşa Önemli gidiyoruz. çünkü yani. Şimdi burada etrafı kırmızı bir şey var. Ve de anladığım kadarıyla önemli bir şey. Çok. Ne bu? Uçağı basışlayan sistem bu. Kabinde nefes almamızı sağlayan bu mu? Aynen. Bizi outlaw valve diye geçiyor bu. İşte önde bunların box'ları var, kompütürleri. Bu da bunların valfi. Bu valfi kumanda ederek air conditioner'dan gelen hava uçağın içine geliyor. Uçağı basışlandırıyor. Ama insanlar nefes alması için belli bir basıncın üstüne çıkmamamız lazım. Onu da bu kapağı açarak içerideki havanın fazlasını kaçırıyor. Evet. Üstte 2 tane, bir burada bir burada gördüğümüz safety relief valve var. Bu da diyelim ki bu kapak uçak çok aşağı indi. Uçak büzülmesin diye, içeriye hava alsın diye açılan bir valve. Onun üzerinde flapper var, negatif pressure dediğimiz. Bu Bunlar yani tamamen kabin basınçlandırması ile ilgili valfler burada. Aynen, Uçağın ölmesin. arkasına koymuş Boeing bunları. hepsi burada. Evet, arkaya geldik. APU'nun hava alığı. Evet, APU APU dediğimiz şey uçağın arkasındaki küçük bir uçak motoru. Evet. Daha önce bir videomuz vardı APU nedir diye. APU uçağın kendi ihtiyacı olan havayı ve elektriği kendi kendine yetmesini sağlayan bir Aynen. sistem. Havayı buradan emiyor. Evet, buradan emiyor, çalışıyor ve arkada egzozu var, egzozdan atıyor. Orada da bir pitot gibi bir şey var. Evet, ona da elevator fuel computer diyoruz. Yüksek süratlerdeyken
uçuş kumanda yüzeyleri çok büyük olduğu için ani hareketler yapmasını istemiyoruz. Bunu limitlememiz gerekiyor. Çok hızlı hareket etmesin diye. Oradan giren havanın basıncına göre elevatöre gelen havanın, daha doğrusu hidroliğin basıncını ayarlıyoruz. Elevatöre full kumanda verdiğimiz halde full kumanda almıyor. Anladım. Yani Gücünü yüksek süratle kesiyorsun. çünkü şey yapmasın. Evet. Bir de şurada önemli bir şey var. Zaten uçağı bitirdik. Diğer tarafı bu tarafın da aynısı. Aynen. Şurada üstünde kırmızı yeşil stickerlar olan bir parça var. Bu Evet. Buna teiskit diyoruz biz. Kalkışta uçağın eğer kıç kısmı yere dokunursa bu alttaki şu önce bu eziliyor. Sonra diğer malzeme içeriye giriyor. Amaç gövdeyi zarardan kurtarmak. Önce bunlar zarar görsün. Bunlar değişebilen parçalar. Daha kötüsü olmasın diye teiskit olarak bunu kullanıyor uçak. Peki o zaman anladığım kadarıyla yeşili görüyorsak Sağlamız. gidebilir mi? Gidebilir. No go değil yani. Değil. Ama kırmızı Eğer girmişse kırmızı olmuşsa bir kontrole mi gidiyor o zaman? ben yapacağım kontrolünü ve değiştireceğim. Ha, parça değişiyor. Evet. Kartı Anladım. değiştireceğim içindeki. Evet, yani Boeing 737'yi şu ana kumandalardan bahsetmedik ama arkadaşlar zaten onlar daha önceki videolarda da birçok kere bahsetmiştik. Uçağın yatay hareketini sağlayan kumandalar kanadın üzerinde, aileron dediğimiz Evet. kanatların uçlarına doğru. Şöyle yunuslamayı sağlayan da Evet. yatay stabilizenin ucundaki elevatorlar yunuslama hareketini sağlıyor. Aynen. Aileronlar Rol hareketimizi sağlıyor. rol bizim. hareketini sağlıyor. Bir de rudder var. Rudder'da yanal eksende mi diyeyim? Evet. Yanal Yağlıyoruz onu. eksende hava. Yani mesela crossfit landing, uçak şöyle yengeç krep krep gelir. Son anda şöyle düzeltir. Onu rudder'la yapar. Onu işte rudder. Dikey stabilizenin arkasındaki rudder. Evet. Dümeni. Dümen. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Yani umuyorum izleyenler de çok keyif almıştır. Ben İnşallah. bir uçak teknisyeniyle video yapmaktan çok büyük keyif aldım. Genç arkadaşlar da meraklanmıştır. Mesleğimizi severler, gelirler peşimizden. Ya siz ne diyorsunuz? Bana her seferinde bir uçak teknisyeniyle video yap. Bir uçak teknisyeni konuk al. Yani kısmet bugüneymiş. Size kısmet oldu. Ben çok teşekkür Ben de ediyorum. çok mutlu oldum. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. Ve de çok konuşkan bir konuk olunca arkadaşlar videoda çok keyifli oluyor. Yani videoyu bitiremedik hatta, öyle söyleyeyim. Bir 30 dakikaya yaklaştık herhalde ham hali. Siz ne kadar izleyeceksiniz bilmiyorum. Evet, Boeing 737'nin arkasından videoyu bitireceğiz. Önünden başladık. Bayağı anlata geldik. Evet. Yani bu uçakta anlatılacak o kadar çok şey var ki sizlere bugünlük bizden bu kadar. Antalya Havalimanı'nın kulesinin önündeyiz bu arada. Burayı çok seviyorum park pozisyonu olarak. Çok sessiz oluyor. Sizlere video çekerken çünkü genelde uçak gürültüsü bizi çok rahatsız ediyor. Evet, çok fazla uzattım. Yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.